Şimdi kainat içerisinde 2 trilyon tür olduğu aşağı yukarı hesap edilmiş. Bu türlerin kendisine ait familyaları var. O familyalarında kendisine ait bireyleri var. O bireylerin de her biri birbirinden farklı. Şimdi bu denli sürekli bir yaratılma meselesi var. Lakin biz kainat içerisinde hiçbir zorluk görmüyoruz. Bir yaratılma meselesini eğer ki tevhide bağlayabilirsen ondaki kolaylığı göreceksin. Ama yok. Tevhidden saparsan ondaki zorlukları, imkansızlıkları göreceksin. Hayatımızın akışı içerisinde bazen bizler zorluklarla karşı karşıya geliyoruz. Mesela bir Anadolu Lisesi sınavının hazırlanması esnasında, daha sonra üniversitenin kazanılmasında, üniversite kazanıldı, bitirilmesi esnasında, hatta üniversitenin bitirilmesi esnasında sadece ders ile ilgili de değil. Dersin dışında ekonomik, sosyal değil mi? Birçok zorluklarla hayatımızın evrelerinde karşı karşıya geliyoruz. Üniversite bitiyor. Daha sonra iş bulma, evlilik, yuva kurma noktalarında yine farklı zorluklarla karşılaşıyoruz. Daha sonra bitmiyor. Bir ev, bir araba sahibi olmanın zorluklarında peşi sıra yaşamaya devam ediyoruz. Bunlarla bitiyor mu? Bitmiyor. Hastalık geldiğinde, musibet ile burun buruna kalındığında, belalar peşi sıra gelmeye başladığında bu zorluklar kat ve kat artıyor. Şimdi bir insanın zorluklar ile bu denli sürekli peş peşe maruz kalması o insanın üretkenliğini, verimliliğini etkilediği saptanmış. Şimdi kainat içerisinde birkaç alemden bahsediliyor. Mesela bunlardan bir tanesi Monera alemi, bir diğeri Arkeler alemi, bir diğeri Protista alemi, bir diğeri Fungi alemi, bitkiler alemi, hayvanlar alemi. Bu alemler aslında hepsi toplamda 2 trilyon türün sınıflandırmasını oluşturuyor. Daha sonra o alemler altında da işte atıyorum hayvanlar alemi beslenme şekillerine göre, üreme şekillerine göre yine değil mi sınıflandırmalara devam ediliyor. 2 trilyon tür olduğu aşağı yukarı hesap edilmiş. Bu türlerin kendisine ait familyaları var. O familyalarında kendisine ait bireyleri var. O bireylerin de her biri birbirinden farklı. Şimdi bu denli sürekli bir yaratılma meselesi var. Lakin biz kainat içerisinde hiçbir zorluk görmüyoruz. Yani bunların vücuda varlık sahasına gelirken herhangi bir zorluk çektiklerini müşahede etmiyoruz. Şimdi bugünkü okuyacağımız yerde de Üstad Bediüzzaman Hazretleri tam bu noktaya ifade edecek. Diyecek ki bir yaratılma meselesini eğer ki tevhide bağlayabilirsen ondaki kolaylığı göreceksin. Ama yok. Tevhidden saparsan ondaki zorlukları, imkansızlıkları göreceksin. Şimdi bunu okuyacağız. Mesnevi Nuriye 4. Lema Bismihi Subhanehu. Bir kitap el yazısıyla yazılırsa yalnız bir adama ve bir kaleme ihtiyaç vardır. Fakat matbaada basılırsa kalem işini gören pek çok demir kalemler lazımdır. Ve o demir harfleri yapmak için ustalar ve alet ve edevat ve mürettipler gibi çok şeylere ihtiyaç olur. Bir kitap sadece bir katibin eliyle yazılırsa neye ihtiyaç var? Bir kaleme, bir katibe ihtiyaç var. Ama yok, bu kitabın var olabilmesi matbaaya verilecek olursa diyor ki bunun içerisindeki harfler kadar harflere basmak lazım. Yetiyor mu? Yetmiyor. Hangi harften sonra hangi harf gelecek? Bunun dizgisini yapacak bir mürettip lazım. O harflerin olabilmesi için de o harfleri bir kalıphanede bastırmak lazım. Ayrı ayrı. Şimdi bazen her bir kitaptaki her bir harfte birbiriyle aynı olmayabiliyor sırası olarak. Mesela denk gelmişsinizdir. Bir Yasin yazısı içerisinde, Hoca Yasin suresini Yasin yazısı içerisinde yazıyorlar. Düşünsene onun her bir harfinde neler neler yazılıyor. Şimdi her bir harfin kalıbı değişiyor o zaman. İşin içerisine ince ustalık girdikçe. Dolayısıyla bir kitabı şayet bir katip el ile yazacak olsa mı daha kolay? Yoksa hayır bu kitabı matbaanın kendisi yazsa mı daha kolay? Matbaanın kendisini yazabilmesi için daha deminki bahsettiğim gibi içindeki harflerin çeşidi kadar kalıp harflerin olması gerekiyor, bu bir. Bunların sırasının belirlenmesi gerekiyor. Basım sırasının, yani bir mürettibin olması gerekiyor, bu iki. Bir de o harflerin neyi gerekir? Kalıp olarak, alet, edevat olarak orada hazır bulunması gerekir. Devam edelim. Kezalik şu kitab-ı kainatta yazılı satırlar, kelimeler ve harflerin bir vahid-i ehadın kalemi kudretiyle yazılmış olduğu cihette hükmeden adam pek rahat ve kolay ve makul bir yola sülûk etmiş olur. Bir kitap şayet bir katibin elinden çıkacaksa bu
daha kolay. Ama matbaada çıkacak olursa kalem işini gören, mesela bir kalemle bütün harfleri yazabiliyorsun. Ama matbaada öyle mi? Her bir harf için demir harfler lazım. O demir harfleri yapacak usta lazım. O demir harflerin sırasını belirleyecek bir dizgici lazım. Değil mi? Mürettip dedi. Şimdi devamında diyor ki bu kainat da bir kitap hükmünde. Madem öyle, şu kainat bir kitap ise kitabın içerisinde sayfalar var. Sayfanın içerisinde neler var? Satırlar var. Satırlarda neler var? Cümleler var. Cümlelerin içerisinde neler var? Kelimeler var. Kelimelerin içerisinde neler var? Harfler var. Cümlenin sonunda da noktası var. Madem öyle, bu kainat bir kitap ise kainat içerisindeki dünya o kitabın bir sayfası olabilir mi? O zaman dünya bir sayfası oldu. Dünya sayfası içerisinde yeryüzü onun bir satırı olur mu? Peki yeryüzü içerisindeki her bir tür o satırın bir cümlesi olur mu? Ayrı ayrı. Yani her bir tür o satırda yer alan cümleler. Peki o türlerin tek bir ferdi o cümlenin bir kelimesi olur mu? Peki o ferdin tek bir cüzü, küçük bir parçası, o kelimenin bir harfi olur mu? Kainat bir kitap. Dedik ki o kainat içerisinde dünya bir sayfa. Peki dünya içerisinde yeryüzü bir satır. O satır içerisinde, yeryüzü içerisinde her bir tür, mesela türlerden başlayalım, bir örnek verelim. Diyelim ki bir elma ağacı türü, onun bir satırı olsun mu? Peki o elma ağacının türleri, o satırın cümlelerini oluşturur mu? Oluşturur. Peki o türün tek bir ferdi olan tek bir elma ağacı o cümlenin bir tek kelimesini oluşturur mu? Mesela çeşit çeşit türler var elma ağacında. Her biri ayrı ayrı kelime. Mesela Amasya elması diyelim. Aklımızda öyle kalsın. Amasya elması tek bir kelimesi oldu mu elma türlerin? O cümlenin oldu. Peki Amasya elmasının kendine ait yaprağı, kendine ait çiçeği, kendine ait rengi, bunların her birisi de o kelimenin harfleri oldu mu? Oldu. Şimdi Üstad Hazretleri diyor ki bir kitap şayet bir katibin eliyle yazılacak olsa bir matbaada yazılmaktan daha kolay. Neden? Çünkü harfler adedince demir kalıplar lazım. Yetmez. O demir kalıpları üretecek usta lazım. Yetmez. Ayrıca bir de onları tertipleyecek bir mürettip lazım. Şimdi bir basit elmanın dahi bile baktığınız zaman fertlerine, türlerine, çeşitlerine, o çeşitlerinin harflerine her birini ya ayrı ayrı matbaalara vermek gerekecek ya da biz bunları diyeceğiz ki tek bir elden çıkmasını akıl kabul ediyor diyeceğiz. Şu kainat kitabı, bu kitabın her bir babı, her bir bölümü olan dünya dedik. Bu babın bir sayfası yeryüzü, bu sayfanın cümlesi olan türler var. Cümlenin kelimesi olan fertler var. Kelimenin harfleri olan o fertlere ait teçhizatlar, azalar, kendine ait organlar vesaire şeyler var. Mesela tekrar bir örnek açalım. Kainat bir kitap. Dünya onun bir sayfası. Yeryüzü onun bir satırı. O satır üzerinde insan dedik. İnsan ne oldu? Bir cümlesi. Peki o cümle içerisinde kelime seçeceğiz. Şimdi insanlarda kendine ait çeşitlilikler var. Mesela Japon ırkı. O cümlenin kelimesi oldu. Japonlara ait özellikler. Kısa boylu olurlar. Çekik gözlü olurlar, çalışkan olurlar, duygusal olurlar, sadık olurlar. Yani bunlar var ya da yok bilmiyorum Japonları ama ben örnek olarak veriyorum. Yani kafada yer yere otursun diye. Tekrar bir örneklendirmeye çalışalım mı? Kainat bu. Bu kainat içerisinde dünya bir sayfa, yeryüzü bir satır, o satır üzerinde cümleler var. Denizde yaşayan canlılar diyelim. Bunun bir cümlesi oldu mu? Bu satırın. Peki denizde yaşayan canlılardan katil balinalar desek, o cümlenin bir kelimesi oldu mu? Katil balinalara ait memeli olmaları, 5 ton ağırlıkta olmaları, işte deniz canlılar içerisinde en güçlü hayvan olmaları vesaire vesaire. Onlar da her biri bir harf oldu mu ona ait? Mesela kitabımız bu sefer kainat yine. O kitabın bir sayfası dedik. Dünya. O dünyanın bir satırı yeryüzü. O satırın bir cümlesi insan. O insanın bir kelimesi Melik Kaya. Melik Kaya'nın saç yapısı, gözünün retina yapısı, DNA yapısı, parmak izleri, protein dizilimleri. Bunların her biri birer harf mi? Bak her bir harf için demir kalıp basılması gerekir anlıyor musunuz? Matbaayı veriyor ki akla yakınlaştıralım diyor Üstad Hazretleri. Ama her bir harf için demir harf kalıpları lazım dedi. Her bir harfi ustası lazım dedi. Elma ağacındaki o harfleri düşünün. Çiçeği, yaprağı, dal yapıları, tadı, tuzu vesaire. Bunların her birisi için harf lazım dedi. Müthiş bir örnek. Yani bu kitapta biz harfleri görüyoruz. Varsayın ki hepsi birbirinden farklı harfler yani. Bir satırı bir cümleye yazabilmek için kaç tane harf basılması lazım? Olaya bak. Eğer ki kainat içerisindeki bu silsilenin vücuda gelişi bir Allah'a isnat edilir ve kudret kalemiyle yazıldığı kabul edilirse
Bu pek rahat ve kolay bir aslında yol olmuş olacak. Öteki türlü kabul edilmedi mi? Neye vereceksiniz? Birazdan Üstad Hazretleri diyecek. Esbaba mı vereceğiz? Tabiata mı vereceğiz? O zaman diyor her bir harf kadar matbaa lazım gelecek. Her bir kitap kadar matbaa lazım gelecek. Her bir sayfa kadar matbaa lazım gelecek. Bir kitabın bir katibin kalemiyle yazıldığı ve ondaki kolaylık kabul edilmezse, yani Allah inkar edilirse, tabiat ve esbab bunun yerine kabul edilirse şunu sormak lazım. Bunca eşyanın icadı akla ve mantığa yatkın şekilde nasıl izah edilebilir? Çünkü bunun izahı yok. Tabiat ve esbabın, sebeplerin yani. Sadece 2 trilyon türden bahsediliyor ya. Bireylerini saymıyoruz bile. Harflerini saymıyoruz bile. Noktalarını söylemiyoruz bile. Bunca bireyin icat edilmesi, yaratılmasındaki faktörü nasıl izah edilecek? Akla ve mantığa yatacak şekilde. Eğer izah edilmiyorsa bunu neye vereceksin? Nitekim tabiata ve sebeplere vermek aslında imkansızlığın yoluna sokuyor kişiyi. Onu da şimdi izah edeceğiz. 2 noktada işi bitireceğiz şimdi. Buyurun. Fakat o yazıları, o harfleri tabiata ve esbaba isnat eden herifler, imtina ve muhalin en suubetli ve çıkmaz bir yoluna zehab etmiş olurlar. Burada herif kelimesini kullanması Üstad Hazretleri'nin aslında inkara, yani göre göre inkara yakınlaşmış olan insanlar için bu ifadeyi kullanıyor. Anlaşıldı mı? Ondan dolayı onlara herif diyor. Biraz önce bahsettiğim gibi şayet bunca silsile esbaba ve tabiata isnat edilecek olursa, bir Allah'a verilmeyecek olursa bu sefer aslında en zor yolu, belki de en imkansız yolu tercih etmiş olacaklar. Yani bugün inkar eden insanlar aslında izah edemeyecekleri bir şeyi savunuyorlar. Çünkü bunu birazdan izah edecek Üstad Hazretleri. Diyecek ki bunun 2 yolu var. Bir, ya her şeyde bir kalıp olması lazım ya da unsurlarda ilim ve kudret olması lazım diyecek. O yüzden bu ikisini de olmadığını anlayınca bunların aslında savundukları, yani Allah'ı inkar edenlerin ve bunca yaratma hadisesini sebeplere ve tabiata dayandıranların aslında imkansız bir şeyi savunduklarını Üstad Hazretleri ifade edecek. Mesela şimdi bu binayı düşünelim. Bu bina bir kitap olsun. Bulunduğumuz bina bir kitap. O kitabın sayfaları bu binanın katları olsun. O katlar içerisinde satırlar da odalar olsun. O odalar, o satırlar içerisinde de her bir odanın kendine ait dizaynı olsun, cümlesi. O cümle içerisinde de bu odanın kendine ait şekli, biçimlenmesi, duvar yapısı, aydınlatma tarzı, öbür oda, öbür oda, öbür oda. Her biri de ayrı ayrı kelime, harf olsun. Şimdi bütün bir binanın şayet mimarisini içerisinde bulunan asmolenlere, boyalara, hazır duvarlara, bunlara veriyorsun ha. Diyorsun ki bunlar kendisi olmuş diyorsun yani. Sebepler değil mi bunlar ya? Bunlar bir araya geliyor, binayı oluşturmuyor mu? Bunların her birisini buna verdin. Perdeye verdin, şuna verdin, buna verdin. Şunu sorayım, böyle bir binanın oluşabilmesi ihtimali kaç yılda oluşur? İlmi yok, iradesi yok, kudreti yok işte. Aynı şekilde. Ama sen bütün bu binanın mimarisini Mimar Akif'e verdiğin zaman aklına yatıyor değil mi? Yapabilir diyorsun ya. Ona vermek lazım diyorsun. Hatta her birinin bu düzenlilik içerisinde olabilmesi bir Mimar Akif'i gerektirir aslında. Öteki türlü o intizam ve düzen sağlanamaz. Sağlanamayacağı için de bir bina vücuda gelmesi akıldan fersah fersah uzak bir ihtimal olur. İşte Allah'ı kabul etmeyen, inkar eden insanlar bu bahsettiğim örnekteki bu gülünç hale düşecek fikri savunuyorlar. Ne kadar gülünç değil mi? Hurafeciler bile utanır diyor Üstad Hazretleri. Bir mimarın elinden çıksa yok. Matbaalarda, yani kendine ait yerlerden her biri gelip yapıyor desek çok zor. Çünkü bu yola zehab edenler için tek bir zihayatın tab ve bastırılması için ekser kainatın tabına lazım olan teçhizat lazımdır. Bu zorlu yolu seçenler için diyor, zehab edenler için. Tek bir zihayatın, yani tek bir canlının vücuda gelebilmesi için, şu varlık sahasına gelebilmesi için tüm kainatın yaratılmasına gerekli olan teçhizat lazım diyor. Neden öyle diyor? Biraz önce ifade ettik aslında. Hani o silsilede en son dedik ya, Melih Kaya'nın neyi vardı? Harfleri vardı. Kendine ait saç yapısı dedik, göz rengi, göz retinası, parmak izi vesaire vesaire. Bunları ayrı ayrı yerleştirebilmek için kainat kitabının da sahip olması gerekir mi? Melih Kaya'ya ait harfleri buraya yerleştirirken bütün kitabı bilmesi gerekir mi? Yani bir yazarın buraya harfleri yerleştirecek olduğunda eliyle yazıyor diyelim. Bütün kitabı bilmesi gerekir mi? Yerli yerine koyması için değil mi? Şaşırmaması için. Kelimede bir bütünlük, sonra satırda cümlenin bütünlüğü, sonra sayfada bir bütünlük, sonra kainat kitabında bir bütünlüğü sağlaması lazım. Dolayısıyla
bütün kitabı yazamayan o harfleri de oraya yazamaz. Şimdi kainat içerisinde de öyle basit, alelade gibi gelen bazı canlıların var olması, bitkilerin var olması bizim için belki alelade geliyor da bütün kainatı halk eden oraya da o kelimeyi, oraya da o harfi yerleştirmiş. Şimdi eğer esbab ya da tabiat sadece bir papatyayı, bir bitkiyi yaratabilecek olsa bütün kainat içerisindeki bütün harflere, bütün kelimelere, bütün cümlelere sahip olması lazım. Çünkü kainat kitabına hükmedemeyen o harfi oraya yerleştiremez. Aynı zamanda dedik ya her biri için ayrı ayrı demir harfler gerekir matbaada olacak olsa. Yani bir ele verilmezse bu iş bir matbaaya verilirse ne olacak? Her biri için ayrı ayrı demir harfler gerekecek. Dolayısıyla tabiat bunu yapabilecek mi? Mümkün değil. Bir mürettip dedik, bir usta lazım. Bunlar mümkün görünmüyor, akla yerleşmiyor. Devam edelim. Bu ise vehmin kabul edemediği bir hurafedir. Ve keza toprağın, suyun, havanın her bir cüzünde nebatat adedince manevi gizli matbaalar lazımdır ki mahiyetleri ve cihazları mütehalif sayısız meyve ve çiçeklerin teşkilatını yapabilsinler. Mütehalif yani birbiriyle uyumsuz. Yani birbirine muhalif. Çiçekler, bitkiler, meyveler. Peki cümle ne ifade ediyor? Mesela 3 tane şeyin üstüne durdu. Neyin üstüne durdu? Sebeplerin üstüne durdu. Anasır-ı erba deniyor. Değil mi? Ne demek anasır-ı erba? Hava, su, toprak, güneş. Değil mi? Burada güneşi almamış Üstad Hazretleri. Neyi alıyor? Hava, su, toprak. Diyor ki toprağın, suyun ve havanın her bir parçasında. Ne lazım? Manevi kalıplar, manevi gizli matbaalar lazım ki birbirine muhalif gibi görünen her bir çiçek, her bir bitki, her bir meyveyi mevcuda getirebilsinler. Şimdi eğer ki bu işi sebeplere verecek olursak, sebepler neydi? Hava, su, toprak. Bu durumda hava, su ve toprağın her bir parçasında bitkiler adedince, meyveler adedince manevi matbaalar lazım diyor. Şimdi biz en başta dedik ya nasıl ki bir kitabı basmak için bir matbaa fikri aklımıza geliyor. Şimdi 1001 farklı kitabı basmak için kaç tane matbaa lazım? 1001 tane matbaa lazım. Dedik ya her bir kitap kendine has cümleleri, satırları, sayfa yapıları ve dizgileri var. Dolayısıyla ikinci bir kitap için ikinci bir matbaa lazım. Eğer ki varlığı, eşyayı meydana getiren hava, su, toprak gibi unsurlar bunların her bir cüzün içinde bunları getiriyorsa o zaman var olan bitkiler sayısı adedince onlarda da bir gizli manevi matbaaların olması lazım. Çünkü her birine ayrı ayrı kalıp gerekecek, harf gerekecek. Mesela bir elma ağacı dikiyoruz ya, bu ağaç büyüdü, çiçek açtı, meyve verdi. Aynı ağacın içerisindeki ne yaprakları birbiriyle aynı, ne açan çiçekler birebir aynı, ne verdiği meyveler birebir aynı. O zaman o toprağın, suyun, havanın içerisindeki çünkü bir elma ağacından elmanın meydana gelebilmesi için gerekli olan şey bunlar değil mi? Toprak, hava, su. Onların her bir parçasında ayrı ayrı her bir yaprağı için, her bir çiçeği için, her bir elma tanesi için hatta her bir elmanın içerisindeki çekirdek için ayrı ayrı manevi matbaalar lazım. Şimdi birazdan bir saksı diyeceğiz ama saksıya biz ne yapıyoruz? Gül de eksek evde oluyor. Daha sonra lale ekiyoruz, lale de oluyor. Ama aynı toprak, bir toprakta bu kadar farklı matbaanın, kalıbın olabilmesi mümkün mü? Devam edelim. Veyahut o nebatatı o kadar zinet ve intizamlarıyla beraber yeşillendirmek için o 3 unsurun her bir cüzünde bütün ağaçların, meyvelerin ve çiçeklerin hassalarını, cihazlarını ve mizanlarını bilip yapabilecek bir kudret, bir ilim lazımdır. Çünkü bu 3 unsurun her bir cüz'ü, her bir nebatın teşkiline medar ve menşe olabilir. Sebep ve kaynak olabilir diyor. O yüzden bunları ifade ediyor Üstad Hazretleri. Dolayısıyla sebeplerin meydana getirebilmesinin birinci yolu her bir parçasında manevi matbaaların olması lazım. Manevi kalıpların olması lazım. Yok bu olmazsa ikinci bir yol daha var. O su, hava ve toprağın her birisinde her şeye yetecek bir kudret ve her şeyi hesap kitap edebilecek bir ilim lazım. Niye bunu söylüyor? Şimdi baktığımız zaman topraktan çıkan bitkilerin çiçeğiyle, meyvesiyle, yaprağıyla sanki tam bir kalıptan çıkmış gibi gayet mizanlı bir düzen içerisinde görüyoruz. Böyle kalıptan çıkmış gibi düzgün olabilmek için iki şeyden birisi lazım. Bir, ya bir kalıp içerisinden çıkmış olması lazım, birinci yol. İki, manevi bir kalıp olması lazım. Kudret sahibi bir zat da o atomları kudretiyle ve ilmiyle işlettiriyor olması lazım o manevi kalıplar içerisinde. Bunun dışında izah edilebilecek başka üçüncü bir seçenek yok.
Şimdi ikinci noktada da Üstad Hazretleri dedi ki, madem öyle kudret ve ilmi de havaya, toprağa, suya verelim. Aklınız kabul ediyor mu? Her şeyi kapsayacak bir ilim ve her şeye yetecek bir kudret. Suda, toprakta, havada. Eğer bunu da kabul edemiyorsanız, o zaman o toprağın, havanın, suyun içerisinde o manevi kalıp ile birlikte o atomları harekete geçirecek bir zat ki ilim ve kudretiyle bütün kainata hükmedebilsin. Devam edebiliriz. Evet, bir saksıdaki toprak, cihazları ve şekilleri ve sair sıfatları muhalif olan herhangi bir nebatın tohumunu yeşillendirmeye kabiliyeti vardır. Bak, bir saksıdaki toprağın kabiliyetini gördünüz mü? Daha demin biraz ifade ettiğim gibi. Bir saksıdaki toprağın kabiliyeti içine ne ekilirse onu toprağın üstüne çıkartabiliyor. Yani içine yeşil fasulye ek, evde onu veriyor. Soğanı ek, onu veriyor. Peki nasıl veriyor? Gizli makine ve fabrikaların varlığı lazım gelir. Allah Allah. Devam et. Binaenaleyh ikinci yola zehab edenlerce o küçük saksı içerisinde sayısız gizli makina ve fabrikaların vücudu lazım gelir ki hurafeciler dahi bundan utanıyorlar. Bir saksıdaki toprak içine hangi tohum ekilirse o tohumu yeşillendirmeye, o tohumdan dal, yaprak ve meyve çıkarmaya kabiliyeti var. Dolayısıyla ikinci yol olan Allahsızlık ve imansızlık yoluna sapanlar, o küçük saksı içerisindeki sayısız kalıpların, gizli makinelerin ve fabrikaların olduğunu kabul etmeleri lazım ki kendi küfürlerine itikat edebilsinler. İtimatları olabilsin. Bu fikirden ise diyor Üstad Hazretleri, hurafeciler dahi utanır haldeler. Çünkü işin başında Üstad Hazretleri aslında matbaa örneği ve bir şeyin vücuda gelebilmesi için o iki yolu ifade etti ya, orada aslında kesti bitirdi. Dolayısıyla bunun dışında kabul edilirse şayet böyle bir şey, o zaman toprak içerisinde sayısız matbaalar olduğunu kabul edecek. Niye? Allah'ı inkar edebilmek için. Halbuki bir katibe verecek olsa bütün kainatın yaratılışı o denli kolay. Ta ki bir kitap bir katibin elinden çıkacak olsa suhulet ile, ama matbaalara verilecek olsa anladık ki birçok zorlukla beraber çıkıyor. Neye göre? Bir katibin yazmasına göre. Buyurun. Tabiat Risalesi'nde Üstad bir varlığın ortaya çıkması için 4 şart lazım diyor ya. Evet. Ya tabiat yapması lazım, ya sebepler lazım, ya kendi kendi olması lazım, ya da bunların hepsine kudreti yeten bir zat. Eğer bunların üçün muhal olduğu ispatlanırsa dördüncüsü kabul etmek lazım gelir diyor. Bu da zaten onu destekliyor yani. Tam dediğin gibi abi. Direkt hani bir Allah var noktası değil de ilk önce inkar edenlerin tuttukları yolu çürütüyor Üstad Hazretleri. Bu da ayrı bir metot. Bazen inançsız birine kardeşim bak Allah var, Kur'an var, ahiret var dediğin zaman o onlara çok böyle tesir eden bir yol olmuyor. Dolayısıyla akıl yoluyla o inkar edenlerin o dayanakları çürük olduğunu göstermek ile başka artık yol kalmadı. O çürükleri gördükten sonra bir yaratıcının varlığını artık kabul etmelisin noktasına onları getiriyor. Vallahi enteresan bir şey. Tefekkürü Risale-i Nur öyle bir motor gibi açıyor ki şimdi. Silsileyi ifade etmek ve bunu sen gel hani Allah'ın varlığını ispatta kullan yani. Tefsir olarak bir matbaa ve bir katip kullan yani. Allah razı olsun hepinizden. Dersi burada bitirmiş oluyoruz. Allah rızası için El Fatiha ve salavat. Kalabalığın içinde yetiştirilmiş, kakılmış İslam bir evlatsın lan sen! Boğulmak şeytana mahsustur. Sen hangi halde olursan ol, Allah'a sığın. Hisler, hayaller ve sesler sana hiçbir zarar veremez. O zaman pencerelerden seyret, içlerine girme. Kötü düşünce ve takıntılarından kurtul. Mehmet Yıldız'ın kaleminden Vesvesan kitabı sizlerle. mybedesten.com'dan sipariş verebilirsiniz. Gezegenler bile bir aradayken
tek olduğunu düşünüyorsan koskoca evrende, bu kanal tam sana göre. Bu video YouTube kazanında kaybolmadan, senin gibi başkalarına da ulaşabilmesi için desteğe ihtiyacı var. Her abone, bir kırgın yüreğe daha ulaşmayı sağlayacak. Beğen, abone ol ve yorum yapmayı da unutma. Siz de Hayalhanem'in yurt içi ve yurt dışı projelerine destek olmak için buradaki linke tıklayarak online bağışta bulunabilir veya aşağıdaki iletişim numaralarından bizlere ulaşabilirsiniz.